Hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Özgürcüm merhaba. Merhabalar canım, geçmiş olsun. Biraz sesin şey geliyor. Teşekkürler. Evet, kusura bakmayın biraz ses rahatsız edebilir bugün. Bir önceki videoyla ortalık biraz yıkıldı. Sektörü ikiye yardık. Senin bir mouse kesidi, bir de bu clean code videosu. İzleyen, değerli görüp fikir paylaşan, yorum yapan, olumlu olumsuz herkese de teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum. Bazı insanlar bizim fikirlerimizin üstüne kat çıkmış, bazıları antitezlerini paylaşmış. Ya bak burayı da unutmayın gibi noktaları söylemişler. Birkaç tanesinde böyle hatta ya evet ben hiç böyle düşünmemiştim dediğim noktalar oldu. O yüzden büyük oranda çok mutlu oldum ben yani. Evet. Ben sadece hani hiç izlemeden sadece başlık üzerinden direkt bize çakanlara yani biraz Evet o da vardı. İzlemeden şey kırıldım diyeyim yapanlar. yani. Bizim videonun ortasında söylediğimiz şeyi, Evet. yorumda bize anlatan arkadaşlar da vardı. Benim dikkatimi çeken başka bir şey oldu. Tam da kurcalamak istediğimiz, parmak basmak istediğimiz yerden patlamış herkes. Evet. Mouse kullanan yazılımcı mı olurlar? Hemen çıkmış ortaya. Bence şey sıkıntısı var. Yıllarca bu teknoloji dünyasında Steve Jobs gibi adamlar övüldü. Rol model olarak gösterildi. Apple'daki işte finansal ve teknolojik başarılarından dolayı. Bugün de işte Elon Musk var. Ama bunlar rol model alınacak insanlar değil. Bunlar insanlıktan nasibini almamış. Hayda. Ya kesinlikle birlikte çalışmak istemeyeceğiniz, onların ekibinde olsanız her gün işe küfrederek gideceğiniz, jerk diye tabir edilen tipler. Hani bunları rol model almayın, bunlara özenmeyin. Biraz bu şeyler, şekilcilikler, bu promote edilen şeyden de çıkıyor. Nedir işte o şey? Steve Jobs'un siyah tişörtü, işte sert bir yönetici. Elon Musk'ın mesela milleti patır patır Zoom'dan böyle bir şekilde kovması bir yandan komik geliyor. Karikatür bir şey aslında. Absürt bir durum. O herifler de çok başarılı olduğu için bu dünyada şu anda, başarı da bu profille özdeşleşiyor. Ondan sonra işte şey başlıyor. Yazılımcı adam mouse mu kullanır? Size birisi gelip işte çok mouse kullanıyorsun, böyle yazılımcı mı olur, sen de yazılımcı mısın diyorsa klavyeyi sökün, verin koltuk altına. Ondan sonra deyin ki ben sadece mouse yazacağım bundan sonra. Bir an klavyeyi verin diye şey sökünce bir panik oldum. Yani YouTube'da olsa Yok yok koltuk altına şey tavla gibi. Ama birisi size gelip diyorsa ki bak bu kullandığın editörün, IDE'nin içinde shortcut'lar var. Bunlarla böyle işte satır geçmeler, bak sekmeler arasında ilerlemeler bunların shortcut'ları var. Bunları öğrenirsen hem elin daha az mouse'a gider. Daha hızlanırsın, rahat edersin yani kendini rahat hissedersin. İki elinde sürekli aynı yerdeyken. Bileklerin de rahat eder ki meslek hastalığıdır. Bunu diyen insana kulağınızı açın. A, bir dakika böyle böyle de bir şey varmış. Onu da deneyin, uygulayın. Ha, kendinize uydurun yine. Bu arada benim orada aslında mouse çok kullanıyorsun, mevzusunda da ben hemen hemen, işte, VS Code'daki birçok kısa yola zaten hâkimim. Hani, kullanıyorum da, kullanmayı seviyorum da. Birçok beni hızlandırdığını düşündüğüm, artık reflekse dönüşmüş işleri mouse yerine klavyeyle yapıyorum. Ama bazı işler için klavyeyle mi yapmak, mouse'la mı yapmak? Mouse'la yapmak daha çok hoşuma gidiyor ya da refleksim o yönde. Hani bu bir eksiklik değil. Ben sadece orada şeye şaşırıyorum. Adam biri şey ölçmüş işte. Klavyeden her elini kaldırıp mouse'a götürüp getirmen bilmem kaç saniye kaybettiriyormuş sana. Ya kardeşim ne yapıyorsunuz da o birkaç saniyeyi de ne yapacaksınız? Senin için bu çok kıymetli olabilir. Buna da bir şey demiyorum ama yani birisi tab'dan tab'a geçerken mouse kullanmayı seviyordur. Diğeri klavyeyi kullanmayı seviyordur. Adamın çok parası vardır, asistan tutar. Gel şu tablan şu taba geç bana der. Birine geçittirir. Bir arkadaş ben burnumla yazıyorum. Yani hiç Bence şundan kaynaklanıyor. Bunun kök sebebi şu. Bazı insanlar kendilerini daha değerli hissedebilmek için diğerlerinden ayrışma ihtiyacı duyuyorlar ve o yüzden de böyle boş boş işleri kullanıyor. Nedir işte şey, full klavyeyle yazıyorum, mouse kullanmıyorum. Sen de yazılımcı mısın? Kendini değerli hissetmek için senden ayrıştırması ve seni zorbalaması lazım. Bu gibi insanlarda dikkatli olun, mesafeli olun ki kendinizi yetersiz ve
değersiz hissetmeyin. "He he." deyin geçin yani. Yani yeri geldiğinde şöyle sunum yapabilirsin. Bazen ekran paylaşımlı sunum yapıyoruz. Sen de yapıyorsundur. İşte kod falan gösterdiğimiz de oluyor. Orada açıyorsun NeoVim'i işte. NeoVim'in kendi kısa yollarıyla işte dosyadan dosyaya atlıyorsun. Gösteriyorsun bu burada, bu burada, şurada diye anlatıyorsun. Geçiyorsun, gidiyorsun. Yani orada zaten mouse kullanmak sana zor geliyor. Ama başka bir işte de mouse kullanmak senin için daha kolay olabilir. Yani sen nasıl kolay yapıyorsan bence öyle Evet, devam. şekilciliğe gerek yok yani. Önemli olan burada üretmeye çalışmak, ürettiğinin hayatta bir karşılık bulması, ekip arkadaşlarınla olan ilişkiler dahi, orada nezaketi korumak, krediyi üstüne almaya çalışmadan, ekip arkadaşlarının üstüne basmadan hatta krediyi onlara dağıtmak, her başarının bir birlikte başarma hikâyesi olduğunu bilmek. Önemli olan bunlar. Ama bu işte jerk profiller yüzünden, yanlış rol modeller yüzünden böyle kitleler çıkıyor. Sektör bunu şey yapıyor, takdir ediyor. Biz etmiyoruz abi. Biz bunu takdir etmiyoruz yani. Evet, bir de, Steve Jobs'un zamanı vardı, vakti vardı. Elinde istediğini yaptırabildiği mühendisleri vardı ve o kendince şunu yapabiliyordu. İşte, bu biyografi kitabında okumuştum. MacBook'ları yaparken 2000 çeşit farklı beyaz içerisinden istediği beyazı bir türlü bulamamış laptop'lar için. Bu geçen haftaki Clean Code'a geçersek bizim böyle bir şey için onu bulamadım, bunu bulamadım gibi bir lüksümüz olmuyor. Yani biz de hatırlıyorum senle işte gençlik yıllarımız deme yaşına geldik mi artık bilmiyorum ama 40 olduk artık. beni 10 gün falan sizin UX ekibi kastırtmıştı. İşte bir yere 3 klikte mi gidiyormuşuz neydi de bunu 2 kliğe nasıl düşürürüz? Yani 2 tıklamayla nasıl gideriz diye 10 gün falan uğraşmıştık. Çünkü orada çok vaktimiz vardı. Zaten o prototip olacak bir şeydi. Uzun uzun over engineered de yaptık. İşte kodumuz olduğunca clean olsun diye de yaptık. Ama bazen product'ta işler böyle olmuyor. Trendyol'da staj yapıyordum. Daha Trendyol'un trendy ol dönemleri, PHP dönemleri, böyle login page'le falan girdiğim private shopping dönemleri. Orada stajda şeyi görmüştüm. Bir anda işte bir kredi kartı diyordu ki şöyle bir pop-up istiyorum, böyle bir işte kampanya istiyorum ve sana böyle çok kısıtlı bir süre veriyor. Yani 2 gün içinde bunu yayına alacaksın gibi bir şey diyor. Ve böyle 7-8 tane adamın sabahlayarak onu yetiştirmeye uğraştığını hatırlıyorum. Şimdi orada şunu deme şansın yok. Ya, yok abi burada biz best practice'lere uymadık. Bu kod iyi oldu olmadı diyemiyorsun. İşte haldır uldur çalışsın yeter mantığıyla Ya, koşturuyorsun. evet, Clean Code'dan örnek verdin diye söylüyorum. Videoyu tam izleyen arkadaşlar zaten konuyu kavramışlar. Bam bam herkes kötü, spagetti kod yazsın demiyoruz. Ama bizim size Clean Code anlatma gibi bir amacımız yok. Zaten gerek de yok. Okulda bunların dersini de görüyorsunuz. Google'a yazınca da zaten prensiplerin hepsi çıkıyor. Dokümanlarını okuyup öğrenirsin. ChatGPT'ye de bana anlat, öğretmenim ol dersin. Anlatır. Ya, bizden dinleyeceğiniz bunlar değil, ders değil. Bizden hayatın içinden yıllarca bedelleri ödenerek kan, ter, gözyaşıyla tecrübe edilmiş, yaşanmış hikayeler, case study'ler duyacaksınız. Yani herkes clean code anlatır. Gidin onu bir sürü yerden dinleyin zaten. Bizden dinleyeceğiniz şey bir işe başladığınızda, o size GitHub reposunun erişimini verdiğinizde ve açtığınızda önünüze bir spagetti, çöp bir kod, o bomba düştüğü zaman, o zaman ne yapacaksın? Bunun dersi yok okulda. Bizden bunları duyarsınız. Ya benim, daha önce çalıştığım projede bir kod vardı. 700-800 satır falan. En tepesine de bir comment atmışlar. Buna sakın dokunmayın, kod çalışıyor diye. Gerçekten kimse ona ellemiyordu. Ben böyle artık 800 satır kod hani React'te olur mu abi bunu bölelim falan diyordum. O zaman da işte herkes diyordu aman abi ona elleme onu bir bölelim dedik biz patladı iş. Tabii. Bırak o kalsın biz normal feature'larımıza dönelim diye böyle sürekli Ya onu erteliyorlardı. Ya, bunlar yaşandı. Tekrar yazma da yaşandı. Yazılımcının gelip "Kod kötü, bunu tekrar yazmamız." dedi. "Yaz." dedik, yazdı. Bir sonraki gelen yazılımcı yine "Bu kod kötü." dedi. "Bunu tekrar yazmamız lazım." dedi. İşte normal. Ben kendi kodumu 6 ay sonra baktığım zaman "Bu kod kötü." diyorum. Çünkü dünya değişiyor, gelişiyor, sen gelişiyorsun, bakış açın değişiyor. O arada başka fikirler üretiyorsun, structure'ını değiştirmek istiyorsun. Bu çok normal zaten gelişimin doğal sonucu. Ama
Burada biz başka bir şey anlatıyoruz. Yani hayatta siyahlar beyazlar yok böyle. Clean code değil. Onun ortasında sonsuz spektrumdaki o gri alanda adaptasyon ve optimizasyon işi bu. Biz oralardan bahsediyoruz. Bizim hikayelerimiz bunlar yani. Ben kendi startup maceramda işte kodu yazmaya başladım. Kendi kendime daha iyi nasıl olabilir, yapıyı, mimariyi daha da düzelteyim, toparlayayım diye koşturuyordum. O arada İTÜ'de işte bir yarışmada da ilerliyordu zaten proje. 3-5 tane de televizyona çıkınca işte orada yayınlara falan katıldım. O zaman başarılı bir startup, hani artık o startup değildi yani büyümüş bir şirketin kurucusunun dikkatini çekmişti. Gel bir görüşelim dedi. Gittik. Orada bana şey sormuşlar. "Hani sen neyi bekliyorsun? Niye komple açmıyorsunuz bu işi?" diye. Ya tam emin olamıyorum dedim. Şuralarda eksikler var. Sanki işte landing page'deki renkler insanlara güven veriyor mu, vermiyor mu, ne diyorsunuz diye şey dediğimde adam demişti ki ya Özgür 6 ay önce baktığın işten utanmıyorsan, ulan bunu ben nasıl yapmışım demiyorsan zaten o iş olmaz. Yani hiçbir zaman mükemmeli yakalama şansın yok. Bugün sen mükemmel diye bunu çıksan da 6 ay sonra diyeceksin ki ne kadar kötüymüş, ben bunu nasıl yapmışım. Çünkü kendini geliştireceksin, yeni şeyler öğreneceksin. Kesinlikle, kesinlikle. Sen o mükemmeli beklediğin sürece tren kaçar. Siz bunu açın, bir görelim ne oluyor demişti. Açtık, bir şey de olmadı. Onu gördün ama işte. Evet ama en azından gördüm. Zaten birazcık iş artık şeye döndü, hani satışa döndü. Sen istediğin kadar mükemmel bir uygulama çıkar. Onu satamıyorsan Bir gün bir şeye gitmiştim. Eğitim vermeye gittim bir gruba. Yeni yazılım öğrenen bir grup. Farklı eğitmenler de var. Bir tanesi onlar da yeni girişim kurmuşlar. Onunla sohbet ederken şeyi sordu. Ya bu dokümantasyonları nasıl yapıyorsunuz işte Swagger'dı vesaireydi ne kullanıyorsunuz? Biz şunlara baktık falan. Dedim ne yapıyorsunuz? Siz anlattı projeyi. Ne aşamada yeni başlıyorlar yazmaya. Kaç kişisiniz? 3 kişi. Dedim ne dokümantasyon? Oturun bir masanın başına dokümantasyon falan yok. Yazılımcılar şeyle herkes birbiriyle konuşup yazacaksınız, çıkaracaksınız o projeyi. Onlar sonra hiç uğraşmayın. Ya ne bileyim işte herkes bu testing, dokümantasyon. Bunlar işte biz de kuralına uygun yapmak istiyoruz falan. Ya senin o kadar canın yok ki daha dur. Zaten 3 kişisin. Oldu bir de şey kur yani Jira kur, sprint koş. Ya 3 kişi zaten masanın etrafına oturup yapacağı iş o. evet, güzelmiş. Yani ben hatırlıyorum seninle bir işte çalışırken ben de o zaman backend falan yazıyorum diyordum. Sen böyle bir açtın o Azure ekranını, işte bir şey deploy ediyorsun. Orada GitHub Action'lar testleri çalıştırıyor. Bir dokümantasyon istiyorsun. Swagger'dan bir şeyler atıyorsun bana. Bayağı bir over engineer bir backend yapısı kurmuştun. Ama işte üstünden yıllar geçiyor. Artık o heyecanımızı mı kaybediyoruz ya da bunların gereksiz olduğunu mu görüyoruz Hayır. artık bilmiyorum da. Hayır, aslında öyle değil. Orada o level'a gelmiştik. Biz hala kullanıyoruz bütün şeyleri. Dokümantasyon vesaire onları kullanıyoruz. Çünkü backend'çi bir şey yazıyor. Frontend'çiyle sürekli iletişim halinde olması gerekiyor. Onu artık ortadan kaldırdık yani. Sistemi kurduk. Zaten Swagger'dan frontend'çi bakıyor. Bağlanıyor şeylere, API'lara. Ama onu yapmadığımız dönem de vardı. Şimdi biz şey de yapıyoruz. Scrum'da uyguluyoruz. İşte Jira'da 2 haftalık sprintler koşuyoruz. Product var, Scrum Master var. Onları takip ediyor, puanlamaları yapılıyor vesaire. Ama bundan yıllar önce yine Scrum'ı yapmaya çalışırken mesela bir yerde şunu dedim. Bırakıyoruz abi. Bırak. Jira mira hiçbir şey yok. Çünkü o kadar çok Scrum metotları üzerine konuşmaya başladık ki iş konuşamıyoruz. Yani bu kaç puan olmalı? Bunu böyle mi puanlamalıyız, böyle mi puanlamalıyız? Puanlarken zihnimiz nasıl çalışmalı falan. Bırak. Biz dedim bu zihin yapısında değiliz. Bu ekip şu anda buna uygun değil. Bizde bir tane whiteboard vardı. Küçük 2 tane daha whiteboard aldık. Hemen abi yazdık şeyleri, maddeleri oraya. Bir sene öyle çalıştık. Bir sene sonra tekrar ekip artık belli bir şeye geldi. İhtiyaç doğdu, onu hissettirdi. Tamam dedik biz artık bu Jira'ya falan tekrar dönelim. O zamana kadar bir yıl boyunca Jira'dayken kapatıp tahtaya yazmaya başladık ve işler daha iyi aktı. Belki de her şirketin best practice'i kendine göre değişiyor olabilir. Zamana göre de değişiyor. Oradaki şartlara göre değişiyor. Mevsimlere göre değişiyor. Ölçeğe göre değişiyor. Doğrular sürekli değişiyor. Anlatmaya çalıştığımızda bu işte. O yüzden genç arkadaşlara onun için tekrar tekrar söylüyoruz ya.
böyle büyük büyük süslü laflarla budur diyen kişilere bir mesafeli durun ya. Biz bir eleman almıştık. Elimizde Node.js bir iş vardı. Superbase'de kullanıyorduk ve Superbase'in kendi fonksiyonlarını Deno'da yazıyordum. Bir genius, yani bir dahi şöyle bir fikir attı ortaya. Dedi ki biz o zaman, çok da büyük bir yapı değildi zaten, bu backend'i de Deno'ya çevirelim dedi. Bir eleman da dedi ki ben işte TypeScript'te iyiyim. Bunu biz Type'da döndürelim. Ya artık işte sene oldu. Kaç hala böyle düz yazıyoruz JavaScript. İyi dedik, Type'da döndürelim. Bir baktım her yere en iyi, en iyi, en iyi, en iyi yazmış geçmiş. Yani şimdi kağıt üstünde evet, proje bir anda Node'dan Deno'ya döndü. Bir anda TypeScript'e döndü ama kodda hiçbir şey değişmedi. Bir de boşu boşuna hani durup dururken hata eklemeye uğraşıyoruz. Çünkü bazı yerlerde eni yazmamış da başka bir şey yazmış. O da patlamış. Doğru düzgün try catch bloklar yok. Linter'a başka bir çocuk geldi. O da eniye izin vermeyecek bir şey ekledi. Bu sefer proje build almıyor falan. Yani durduk yere hani çalışan uygulamayı Durduk yere elini ayağını bağlayıp böyle koşmaya çalışıyorsun. birisi de geldi test yazalım dedi. Buna GitHub Actions'a koyalım. Build alırken önce testlerden geçsin. Geçmezse deploy olmasın dedi. İyi dedik, hadi o da olsun bari. Ondan da eksik kalmayalım. Ama bir baktım testler bir verirsen bir dönüyor mu gibi saçma sapan testler koymuşlar. Sırf hani Hadi hadi bakalım o zaman bir bomba daha bırakalım şeye. Ben önce senin kucağına bırakayım, sonra yazılımcı dünyasına bırakırız. Test yazmak vakit kaybı mı? test yazmak çok zevkli. Herkes yazsın. İyi düşün bak, linçlenirsin, iyi düşün. Ya test çok yazdık ama ben Product'ta hiç hayat kurtaran testle daha karşılaşmadım. Abi iyi ki testimiz varmış, bak bunu yakalamışız diye hiç görmedim bir şey. Ben şöyle bir şey duymuştum. Daha doğrusu duydum mu, bir şeyi buna mı çevirdim, ben mi uydurdum bilmiyorum. Bende de öyle bir problem var yıllardır. Bir şey de mesela aklıma geliyor. Onu izledim mi, okudum mu, birisi mi anlattı, ben mi düşündüm, orayı hatırlayamıyorum. Bu söz de öyle. Fast seks gibidir. Herkes konuşur ama çok az kişi icra eder. Yani doğrusunu az kişi icra ediyor diyelim. Yani ben çok güzel yazılmış testler gördüm. Özellikle bu Storybook'tu galiba. React'te işte UI'yi yaptığımız işlerde Storybook sayesinde daha hiç yazılmadan bak bunu böyle yazarsan patlar diye yakaladığımız işler de oluyordu. Şimdi çok da hemen kötülemeyeyim ama çalıştığım birçok yerde mevcut yazılmış testler attığımız, taş ürküttüğümüz kuşa değmiyor hesabı. Yani bayağı uğraşıp bu kadar testte biz niye uğraşıyoruz dediğimiz çok oldu ve hiç görmedim. Bak bu test sayesinde abi hayatımız kurtuldu dediğim bir case. Yani çok ilginç. Aslında dışarıdan baktığın zaman, hani teorik olarak baktığında müthiş mantıklı ve çok yerde seni ipten alacak bir şey gibi duruyor. Hayır, evet. Ama muhtemelen yine developer'ın içinde bulunduğu şartlardan dolayı o eniler falan da biraz öyle. TypeScript tarafında tecrübesi düşük olabilir. Yapıyı kuramadığı için doğru şekilde çakınca eni basıp geçiyor. Testte de öyle. Düzgün bir şekilde test edecek şeyi koyamayınca true dönen bir tane test yazıp her şeye true döner. Test var mı? Var, hani birisi bir içinde olur ya da bir gün içinde doldururuz gibi. Yani bir skill yetmiyor olabilir. İki, o baskı, zaman baskısı olabilir. Ama ben de hiç düzgün bir şekilde görevini yapan, teorideki görevini yapan bir test görmedim. Bir yerde vardı, bir yerde gördüm. CI/CD'nin içindeydi şeyleri, testleri. O yüzden sürüm çıkarken günlerce o testleri geçmeye çalışıyorlardı. Ama gerçekten bir sıkıntı olduğundan mı test çöküyordu? Yoksa test doğru olmadığından mı o test layer'ı problem çıkarıyordu? Onu bilmiyorum çünkü dışarıdan biz third party olarak gözlemlediğim için onu ayıramam. Ama hakikaten sürümü geçirmeyen böyle bir test katmanları vardı. Onunla çok uğraşıyorlardı. Ya bu kulaklar şunu duydu. Abi test sürekli patlıyor ama testte şunu değiştirirsem mi geçiyor? Ya şimdi bu mantıkla kurunca doğru değil. Kodun, senin kod base'in büyümüştür artık. Sirkülasyon da biraz fazladır. Her gelene eski kodu anlatamazsın, ne olduğunu, ne bittiğini. Çok düzgün, güzel testler yazarsın. Yeni gelen adam bir şey pushladığında işte CI/CD'de Atlatamaz. Evet. testten geçmiyorsa dersin ki kardeşim bak bu testten geçmedi, buna bir daha bak şurada patlıyor. Güzel bir use case ama ben Evet. çok nadir. İdeal senaryo bu. Bunu yapsa test zaten o harcanan eforu karşılamış olur yani.
hakkını vermiş olur. Ya bir de hani sırf test yazmış olmak için yani hiçbir şekilde zaten bozamayacaksın, kıramayacaksın fonksiyonlara da test yazıp bak test yazdım abi testten de geçiyor dediğin zaman bir anlamı kalmıyor. Bunlar hep aslında yönetim tarafıyla da alakalı. Yani yazılımcı tarafı değil, yönetim tarafını da biraz ilgilendiren mevzular. Bu işte Tabii canım. test yazma zorunda olmak ya da o testi kötü yazdığında da senin yöneticin o test iyi mi kötü mü değerlendirmeden tamam test var mı var onay veriyorum demesi bu da bir mevzu. Yani evet, orada da yine şeyler giriyor devreye. Şirketin ölçeğine göre bir kişinin birden fazla şapkası oluyor. Ana roller, QA'ler, lead, code review falan onlar olmayabiliyor işte. Onlar developer'ın üstüne kalıyor. Oralarda daha çok şey yapılıyor. Birden fazla şapka deyince aklıma şey geliyor. Bir gün LinkedIn'den bir mesaj aldım. San Diego'dan yanılmıyorsam bir Amerikalı startup. Bizim CTO'muz olur musun diye mesaj attı. Ben de tabii doğal olarak ünvanı duyunca Amerika'dan bir startup CTO'luk yani daveti daha bundan büyük ne olabilir? Hemen atladım. Tabii ki olur dedim. İşte konuştuk. İlk görüşmeyi yapıyoruz. Karşılıklı konuşuyoruz Zoom'dan. Eleman da CEO bu arada. Hani direkt CEO ile konuşuyorum. Zaten CTO olacağım. Heyecanlı heyecanlı anlatıyoruz. Ekip kaç kişi dedim. 2 kişiyiz dedi. Yani kendisi CEO. Ben de CTO olacağım. Ve ekip bu kadar. Ya üçüncü bir kişi yok. Benim de işte CTO title 20 kişilik şirket. Şirket 20 kişi yani. Ama o title öyle duruyor. Dünya ile uyumlanabilmek için, bir şekilde ortak dili kullanabilmek için, ama neyin CTO'su yani? CTO dediğin zaman 200 kişilik teknoloji ekibi geliyor aklına. Yani illa 200 kişi olması gerek yok da yani en azından CTO deyince altında hiç kimsenin de olmayacağını beklemiyordum. O kadar. Yani CTO olup ondan sonra full stack developer görevleri yapıp bir yandan bir de işte marketing işlerine de koşturmuştum. Değişik bir tecrübeydi. Ama title'ların hiçbir önemi yok. Yine biz şimdi böyle diyeceğiz. Öyle değil falan. Hakikaten şimdi eşim de kurumsal firmada çalışıyor. Senin üstünde bir senior var. O ayrılmadan promote alamıyorsun. İstersen 30 yıllık yazılımcı ol. O senin üstünde olan senior o title'ı boşaltmadığı sürece, o terfi almadığı ya da ayrılmadığı sürece sen senior olamıyorsun o. Farklı sistemler var da biz onları konuşmuyoruz. Ben son 2 çalıştığım yerde title'ımı şirketi LinkedIn'e gireceğim zaman öğrendim. İşte CEO'ya mesaj attım. Ya ben neyim diye. Adamlar da şaşırdılar. Ne demek Bana istiyorsun? geçen gün kapı çaldı. Bir açtım, polis. Aa dediler, sen ne güzel tweet atıyormuşsun, gel. Ya şaka tabii ki. Şey vardı, prosedür işte, resmi şey işleri, evrak işleri. Birkaç onunla ilgili soru sordular. Ne iş yapıyorsunuz dedi. Yazılımcıyım dedim. Yazılım mühendisi mi dedi. İstiyorsanız yazılım mühendisi yazın dedi. Mühendis misiniz dedi. Bir sonraki soruda onu soracağını da tahmin ettim bir yandan, hani. Soruyorlar ya şey, eğitim durumu, Hıı. lisans, yüksek lisans vesaire. Lisans diplomam yok, terkim dedim. Üniversite terk. O zaman dedi mühendis olmaz. Yazılım teknikeri mi yazayım dedim. Vallahi ben şimdi hiç alakasız bir konuda polisle bu döngünün içine girdik, tamam mı? En son dedim ki yani ben yazılımcıyım dedim. Siz isterseniz oraya polis yazın, isterseniz emniyet amiri yazın, istersen tekniker yazın. Ne istiyorsanız onu yazın dedim. Ben daha fazla ilerletemeyeceğim bu döngüyü. Ben yazılımcıyım diyorum. Yıllardır hiç değiştirmedim. Yazılımcıyım diyorum. Güzel, yazılımcı. Ben de yazılımcıyım diyorum bu arada. Eskiden soruyorlardı bilgisayar mühendisi misin diye yazılımcıyım deyince. Evet diyordum. Bazılarına hayır diyordum. Yani sorunun gidişatından anlıyordum aslında. Hani bazısı bilgisayar mühendisiyim deyince işte Kurtlar Vadisi son sezonu nereden indiririz? Bizim arkadaşın Facebook hacklendi onu nasıl geri alırız gibi sorular geleceğini hissediyorsam o işlere girmiyordum. Öyle deme. Frontendçiysen yazılımcı değilsin. Doğru evet bir de bu var. Backend'çiler frontend'çileri zorbalıyor. Java'cı, Python'cılar bütün JavaScript'çileri zorbalıyor. Siz de yazılımcı mısınız diye. Yani ben frontend ağırlıklı başladım bu işe ama backend yazdığımda şeydi. Ulan bu backendçiler de yata yata para kazanıyormuş diye düşünmüştüm. Oba! Hadi bakalım. Ben karışmayacağım. Sen tek başına linçlen. Sen az mı beni geceleri arayıp ağladın oğlum şu divi nasıl ortalıyorduk diye. Unuttun mu o günleri? Peki o zaman son şeyi koyalım. Bu kadar mouse konuştuk, klavye. Şuraya da arkaya da şey mouse asacak bugün ama bulamadım. Microsoft'un
top gibi olan mouse'unu yoksa arkada bir dekor yapacağım onu. Mekanik klavye. Hımm. Mekanik klavye kullanmayan yazılımcı olur mu? Bilmiyorum. Duyuyor musun sesi? Şöyle getireyim de ne kadar Var mı yazılımcı sende? olduğumu gör bir. Şekilci. Kanalın şeyine tamamen aykırı. Kanalın vizyonuna bu yaptı. Bence mekanik klavye ya da normal klavye ya da, işte, ayrık klavye neyse ondan daha önemlisi şu pedler. Koyup şu bileği rahatlattığım zaman hiç klavyenin önemi kalmıyor yani. Bu ara şöyle bir fetişlik de görüyorum. Yani insanlar çalışma masalarını paylaşıyorlar. İşte mekanik klavyeler, uzay mekiği gibi mouse'lar, ultra curved kocaman ekranlar, ekranın üstünde ışıklar, bir yerlerden ledler falan filan. Ya hiç gerçekçi gelmiyor bana bunlar. Ya öyle bir masadan ben düzgün bir iş çıkacağını düşünmüyorum. Masa dediğin dağınık olur. Ya masa dediğin dağınık olur bir. İkincisi şu ekranın üstüne astıkları ışık ne işe yarıyor ben bu yaşıma geldim anlamıyorum. Ya ben onu açıyorum. Ya zaten ekrandan bir ışık geliyor. Ortamda bir ışık var. O ışık neye yarıyor? Mekanik klavyeyi de işte ben de o Instagram şeyinden insanlardan göre göre dedim ki ya herhalde dedim bizim mekanik klavyemiz yok o yüzden bir milyon dolarlık startup çıkartamadık. Aldım. Ya aldığım günden beridir şey yani. Ha, eski klavyem daha iyiydi çünkü o daha ergonomikti. Bir de bu şimdi sürekli ses çıkartıyor. İlk başta hoşuma gidiyordu ama uzun süre bir şey yapınca rahatsız ediyor. O yüzden her gördüğünüz şeye de özenmeyin yani. Sevenler var, sevenler kullansın Ya yani. Güzel. seven kullansın da hani böyle o Instagram'daki fotoğraflara bakıp ultra işte minimalist masalar, işte şeyler ne bileyim yok alttan kaldırıyorsun ayağı ayakta çalışayım, biraz da oturayım, biraz da yatayım. Biraz işte yoga pilates topunun üstünde çalışayım. Yürüyüş bandında giderken çalışayım falan. Yani her gördüğünüze de özenmeyin yani. Onlar çok kullanışlı gibi Evet. gelmiyor bana bilmiyorum. Ama sağlık önemli. Ergonomik ürünler hakikaten işe yarayan şu pedler gibi onlara bakmak lazım. Oturuşa dikkat etmek lazım. Arada kalkma işi falan gerçekten ben kuyruk sokumum şu an kırık olduğu için oturmaktan. Yani doktor dedi ki bu düşmüş olman lazım. Başka türlü böyle kırılmaz dedi. Hayır, bu çok fazla bilgisayar başında oturmaktan ve yanlış oturuş pozisyonunda oturmaktan. Biraz o minderler, doğru dik oturuş pozisyonu, doğru koltuk falan onlara sağlık için dikkat edin yani. Ya bir de herkese uyan ürün size uymayabilir ya da tarz. İşte Evet. ben bu ayakta çalıştığım masaları denedim. Ya bir kere belki bizim gençlik dönemlerimizle alakalıdır. Ya ben hem ayakta hem bir masa başında durduğum zaman masaya yaslanmak istiyorum bir. İkincisi de hani böyle bir bira mira içmek istiyorum. O bistro masada gibi hissediyorum kendimi. Bir de benim belimi daha çok ağrıttı. Ha, orada ayakta durunca Ayakta odaklanamadım. Oturup çalışmayı daha çok seviyorum. Onun yerine ben işte 40-50 dakikada bir ayağa kalkıyorum. Geziniyorum, yürüyorum, geliyorum, geri oturuyorum. Daha iyi hissediyorum kendimi. evet. Herkes kendi sağlığını, kendi koşullarında korusun. Şekilciliğe kaymadan amacı olmalı yani. Bir şeyin amacı olmalı. O aracı amaç edinmeyin. Bu toksik adamlardan da kendinizi koruyun. Sizi yetersizlik hissini düşürmesinler. Güzel işler çıkarmaya, heves ettiğiniz şeyin peşinde devam edin. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.